Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde yüzleştirme riski başlığını analiz edeceğiz. Yüzleştirme riski aslında sevdiğimiz kişilerin hata yapma anında onları hatalarıyla yüzleştirme yöntemimize dair Scott Peck tarafından kaleme alınan bölüm. Öncelikle size şunu sorayım. Siz gerçekten sevdiğiniz insanın zarar göreceğini anladığınızda onu o yaptığı yanlıştan döndürmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Onları uyarıyor musunuz? Onlara dair yaklaşımınızda ne tür farklılaşmalar oluyor? Ve sonunda sevdiğiniz kişi gerçekten sizin yaptığınız eylemden sonra o tehlikeyi atlatmış ve tehlikeden arınmış oluyor mu? Onu sormak istiyorum. Şimdi Scott Peck diyor ki sevginin sonucu ve belki de en önemli unsuru gücün kullanılma biçimi ve onun karşımızdaki insana zorbalıkla ya da baskıyla uygulanmaksızın gerçekten sevginin getirdiği bir yöntemle ortaya konmasıdır diyor. Ve bunu yaparken de birçok insan karşısındaki insana direkt bir bildirimde bulunur. Senin yaptığın davranış yanlış ve sen bu konuda bir yanlış yoldasın. Ben senin yanlışını görebiliyorum. Sen hatalısın. Yani üstenci ve yargılayıcı bir dille karşımızdaki insana onun hatasını söyleriz. Belki onu gerçekten çok seviyoruzdur. Belki onun ondan çok büyük zararlar göreceğini düşünüyoruzdur. Ondan dolayı da o bildiğimiz bilgiyi ona aktarma ihtiyacı hissederiz. Ve bu aktarma isteği aslında karşı taraftan nasıl anlaşılıyor onu o sırada pek düşünmeyiz. Ve bundan dolayı da kendi bilgeliğimizi ortaya koymuş, karşımızdakinin yanlışlığını da açıkça ifade etmiş oluruz ve vicdanen de belki de rahatlarız. Burada Scott Peck birkaç tane örnek veriyor. Mesela insanlar çocuklarına ben senin bu konuda sinsi davrandığını biliyorum dediklerinde çocuğa aslında şöyle bir bildirimde bulunuyoruz. Diyoruz ki sen sinsi davranıyorsun ama ben kesinlikle sinsi davranmıyorum. Aynı şekilde bir kadın kocasının çocuklarıyla yeterince ilgilenmediğini söylediğinde ben çocuklarımla yeterince ilgileniyorum. Sen çocuklarına yeterince zaman ayırmıyorsun. İşinle ilgileniyorsun ve işinin dışında bir şey görmüyorsun diyerek kendinin yeterince zaman ayırdığını ve eşinin hangi gerekçelerle bunu yaptığını sorgulamadan doğrudan bir bildirimde bulunmuş oluyorsun diyor. Ve bundan dolayı da insanların ben haklıyım sen haksızsın şeklindeki açık bildirimleri karşısındaki insanlara net bir şekilde ifade edebildiğini söylüyor. Şimdi peki ben haklıyım sen haksızsın dediğimizde karşımızdaki insan gerçekten bunu kendisini korumak için yaptığımızı mı anlıyor? Yoksa onun bulunduğu durumu, şartları ya da gerekçelerini göz ardı ettiğimizi mi düşünüyor? İşte eğer biz gerçekten sevdiğimizi korumak istiyorsak bu konuda daha ciddi bir değerlendirme yapıp sonrasında konuyu karşımızdaki insanla paylaşmamız gerekiyor. Zira bu yaptığımız hareket belki de sorunun daha da kaotikleşmesine ve karmaşıklaşmasına neden olabilecektir. Aslında burada seven kişi karşısındakini yargılarken kendisinin doğru olduğunu ve ahlaki ve insani anlamda bir üstünlük pozisyonunda olduğunu söyler. Ama Scott Peck'e göre burada olması gereken sevdiğinin kimliğini kabul edip ona saygı göstermektir. Bundan dolayı da gerçekten sevecen bir kişi sevdiğinin özgünlüğüne ve farklılığına değer verir ve ben haklıyım, sen haksızsın, senin için neyin iyi olduğunu ben senden daha iyi bilirim yaklaşımını benimsemez diyor. Neden? Çünkü aynı söylemin kendisine yapıldığı zaman kişi ne kadar rahatsız ve rencide oluyorsa o söylemi siz karşınızdakine söylediğinizde de emin olun o rahatsızlığı hissedecektir. Çünkü burada temel mesele şu. İnsanlar bir takım şeyleri değerlendirirken, yorumlarken aslında annesinin, babasının, eşinin onu korumak istediğini, onu kollamak istediğini bilir. Eğer biz onu korumak istediğimizi, sevdiğimizi ve değer verdiğimizi göstermek istiyorsak onun öncüllerini, onun düşüncelerini yok sayarak o korumayı gerçekleştiremeyiz. Çünkü korumanın ve sevmenin en temel şeyi şu. Karşımızdaki insana değer vermektir. Yani ben bir insanı seviyorum, onu zorbalayabilirim demek onu sevmek anlamına gelmiyor. Ben bir insanı seviyorum, ona değer veriyorum. Onu farklılıklarıyla beraber, onu düşünceleriyle beraber, onu benim istemediğim şeyleri söylemesine, yapmasına rağmen seviyorum anlamındadır. Bu istemediğim şeyleri söylemesi, yapması kişinin ahlaki ya da etik değerlerin ya da hukuk dışına çıkması anlamında bir şey değil. Yani düşünce dünyası olarak, hayata bakış tarzı olarak farklılıklar varsa bu farklılıkları anlayıp o farklılıkları zenginliğe dönüştürebilecek bir sevgi becerisini kazanmayı kastediyor aslında Scott Peck burada. Yani bizler sevdikçe kendimizi genişletmemiz gerekiyor diyordu ya. Kültürel dünyamızı, hayal dünyamızı, zihin dünyamızı işte tam olarak burada karşımıza çıkıyor. Yani seven insan
karşısındakinin aynen kendisi gibi olması yerine karşısındakiyle empati kurarak iki taraflı olarak birbirlerini geliştiren ve yetkinliğe eriştiren bir kimlik ve kişilik tasavvuruna ulaşmaları gerektiğini söylüyor. Şimdi burada da tabii şöyle de bir durum var. Mesela bir konuda siz eşinizden daha yetkin ve bilgili olabilirsiniz. Bir diğer konuda da eşiniz sizden daha yetkin ve bilgili olabilir. Aynı şekilde çocuklarınızı uyarma noktasında tecrübeleriniz, birikiminiz ve eğitiminiz onların gittiği yanlışlıkları ya da gidebileceği yanlış noktaları görürsünüz. Ve burada sizin üzerinizdeki vazife onlara gerçeği söylemektir. Onları gerçekle yüzleştirmektir. İşte bu yüzleştirmeyi yaparken Scott Peck bazı sorular sormamız gerektiğini söylüyor. Ve bence de bu soruları sorduğumuz zaman temelde kendimizi de aslında geliştirmiş oluruz. Mesela ne? Öncelikle şunu sormamız lazım. Durumu gerçekten açıkça görüyor muyum? Yoksa bulanık varsayımlarla mı davranıyorum? Sevdiğimi gerçekten anlıyor muyum? Acaba sevdiğimin seçtiği yol akıllıca da ben sınırlı görüşümden dolayı onu akılsızca diye mi düşünüyorum? Sevdiğimin yönlendirilmeye ihtiyacı olduğuna inanarak aslında kendime hizmetimi esas alıyorum. Yani burada şunu anlamamız gerekiyor. Ben gerçekten sevdiğimi korumak için mi bunu yapıyorum? Yoksa ben bencil isteklerimi tatmin etmek için mi bu şeyi yapıyorum? Yani çocuğumda bir davranış değişikliği, anne babamda bir davranış değişikliği ya da eşimde bir davranış değişikliği istiyorsam bu davranış değişikliğini istemem, benim konuyu anlayamamam, benim konuyu görememem ya da benim kendi bencil isteklerimin gerçekleşmesi için mi? Yoksa gerçekten annemin, babamın, çocuğumun ya da eşimin kendisini gerçekleştirmesine, kötülüklerden ya da yanlış davranışlardan uzak durmasına yönelik bir tavır mı? İşte bunu iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bunu ayırt ettiğimiz zaman ne oluyor? Hem kendimiz nitelik açısından iç dünyamızı değerlendirme, eylemlerimizin amacını ortaya koyma, hem de sevdiğimiz kişiye zarar vermeden, onun kişilik ve kimliğini yok saymadan, ezmeden onun da zarar görmesine engel olmuş oluyoruz. Şimdi bir şey yaparken zorbalıkla yaptığımız zaman aslında gücü kötüye kullanmış oluruz. Yani anne babalarda ya da işte elinde makam, mevki, güç bulunan insanlarda karşısındakini terbiye etme yöntemi olarak eğer gücü dengesiz bir şekilde kullanım söz konusuysa bu aslında adalet olmuyor. Ne oluyor? Zorbalığa dönüşüyor. Zorbalığa dönüşen bir güç de karşımızdakini tamamen kişilik ve kimlik olarak sindiriyor ve yeri geldiği zaman istenmeyen davranışların çok daha ağır ve sert bir şekilde ortaya çıkmasına hizmet edebiliyor. İşte bunun için burada halim anlamında yani yumuşak huylu kişinin aslında yapması gereken o müdahale noktasını anlayacak kadar kendini ve karşısındakini tanıması. Onun için de hep şey söylenir zaten. Sevgi emek ister, sabır ister, sevgi değer vermek ister. Neden? Çünkü hem kendini tanıma sürecini hem de karşısındakini tanıma sürecini barındıran ve bunu da sabırla yönetebilen ve yönlendirebilen insana karşılık gelir, seven insan. Şimdi bunun iki yolu var diyor. Ben burayı da söyleyeyim. Bugünkü müzakeremi burada bitireyim. Diyor ki haklı olduğuna duyulan içgüdüsel ve spontane bir güvenle ya da kendinden kuşkulanarak ve kendini titizlikle inceleyerek varılan büyük olasılıkla haklı olduğuna inanma. Yani kibirle ben haklıyım, senin gittiğin yolun yanlış olduğunu biliyorum ve sen bu davranışlarını değiştirmediğin sürece senin de başından bu bela kurtulmayacak diye doğrudan ön bildirimle karşımızdaki insanı yönlendirmek. İşte bu yol Scott Peck'e göre ebeveynlerin, öğretmenlerin ve genel olarak insanların esas tercih ettiği kolay, kestirme ve çoğunlukla tercih edilen yoldur diyor. Peki diğeri ne? Diğeri kişinin alçak gönüllülükle karşısındaki insanın yanlışa niçin gittiğini gösterebilecek bir sabrı, değerlendirmeyi, içsel dünyasında bir genişlemeyi içeren bir yol ifadesini kullanıyor. Ve bu insanı kibirle eleştirme ve hatalarla yüzleştirme içgüdüsel eğiliminden çok daha detaylı ve derin bir bilgeliği ve sevgiyi gerektiren bir unsur diyor. Şimdi bu noktada şu soruyu sorarak bugünkü müzakeremi bitirmek istiyorum. Sizler ailenizle olan ilişkilerinizde, çevrenizle olan ilişkilerinizde hangi yolu tercih ediyorsunuz? Doğrudan yanlışı söyleyerek onun değiştirilmesini mi bekliyorsunuz? Yoksa karşınızdaki insanla empati kurarak o insanın onu tercih etme sebebini anlayıp onun davranışı tercih etmesini, sizin de onu uyarma gerekçenizin altyapısını analiz ederek mi karşınızdaki insanlarla iletişim kuruyorsunuz? Bu konuda da eğer tecrübeleriniz varsa bunları da videonun yorum bölümüne atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.